Suriye ordusu ansızın sınırları aşıp doğrudan Hizbullah'ı hedef alacak olsa sahada nasıl bir savaş izlerdik? Bu savaşı isteyen Trump'ın kendisi. Haritayı açtığımızda böyle bir harekatın Kusayr üzerinden gelişeceğini düşünüyoruz. Suriye'nin Humus kentinin hemen batısında yer alan bu sınır kasabası, Şam'ın şu anda asker, zırhlı araç ve roket bataryası yığdığı ana merkez sayılır. Kusayr'dan yola çıkan Suriye birlikleri doğrudan Lübnan'ın kuzeyindeki Beka Vadisi'ne yani Hermel bölgesine giriş yapardı. Yıllardır gizli tüneller ve kaçakçılık rotaları bulunan bu hat, askeri bir sızma için en elverişli kapı konumunda. Hemen arkadaki Telkele ve Güney Tartus hattı ise bu ordunun arkasına toplayacak ve topçu desteği sağlayacak lojistik üsler olurdu. Artık karşımızda eski hantal rejim ordusu yok. Yeni Suriye ordusu ağırlıklı olarak Heyetut Tahrirüş Şam ve eski muhalif gruplardan devşirilen ömrü cephede geçmiş savaşçılardan oluşuyor. Bu adamlar 2011'den 2024'e kadar 13 yılda Halep'te, İdlib'de şehir savaşlarını, tünel çatışmalarını ve dağlık arazi gerilla harplerini yaşayarak öğrendiler. Üstelik geçmişte bu cephe hatlarında Hizbullah'la defalarca göğüs göğüse çarpıştılar. Yani düşmanların da araziyi de çok iyi tanıyorlar. İşte bu askeri senaryo Trump'ın teklifinin sahaya yansımış hali. Bu çatışmalarda hani kimin askeri olarak daha üstün olduğunu çok büyük anlamda kestiremiyoruz. Çünkü orada Suriye İç Savaşı'nda şöyle bir denklem vardı bu iki taraf karşı karşıya geldiğinde. Rusya'nın hava gücü, sahadaki Şii milisler, Esed rejiminin ordusu ve Hizbullah'a çok ciddi bir destek veriyordu ve herhangi bir hava unsuru olmayan, hava desteği olmayan ve bir noktada işte o uçaklara, helikopterlere vesaire karşı da bir hava savunması olmayan Suriyeli muhaliflerse bu hava gücü karşısında oldukça zor durum yaşıyordu ve karada da dolayısıyla geri çekilmeler ve toprak kayıpları oluyordu ki biz 2015 sonrası Suriye Savaşı'nda bu denklemi gördük. Mevcuttaysa iki tarafında bir hava desteğinin olmadığı şartlarda her ne kadar Suriye bir devlet yapısı olsa da Lübnan'da işte Beka Vadisi ve gibi bölgelere giriş yaparsa Suriye-Lübnan sınırındaki buralarda yoğun çatışmaların olabileceğini vesaire görebiliriz. Ancak burada kimin üstün geleceği oldukça zor bir durum. İsrail'in Hizbullah'la mücadelesinin çok uzadığını ve sivil kayıpların arttığını düşünüyor. Çözümü ise Şam'a paslıyor. Hatta İsrail bu işi beceremiyorsa Lübnan'a Suriye ordusu girsin ve Hizbullah'ı bitirsin dedi. Trump'a göre Ahmet Şara bu iş için biçilmiş kaftan. Çok yetenekli, sert ve güçlü bir lider. And you know, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Bu videoda Suriye'nin Hizbullah'la savaşmasını isteyen Trump'ın teklifini detaylı bir şekilde ele alacağız. Gezeti olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Senaryo kağıt üzerinde böyle ilerlese de mevcut askeri ve diplomatik gerçeklere döndüğümüzde durum tamamen farklı. Şam henüz kendi içindeki taşları yerine oturtmaya çalışıyor. İçerideki asayiş sorunları, İsrail baskınları, DAEŞ kalıntıları ve mezhepsel gerilimler masada dururken Şara'nın dışarıda yeni bir maceraya atılması intihardan farksız olur. Bu yüzden askeri müdahale fikrini kesin bir dille reddediyor. Gerçekleşecek en büyük hareketlilik sınır hattındaki kaçakçılık yollarını kapatmak veya Suriye'ye olası sızma gerçekleştirmeye çalışan Hizbullah saflarına topçu ve benzeri atışlar yapmaktan ileri gidemez gibi. Zaten Trump'ın Lübnan'daki bu apartman bombardımanlarına veya sivil ölümlerine gösterdiği tepkiyi ani bir vicdan uyanışı ya da insani bir kaygı olarak okumak çok yanıltıcı olur. Aynı Trump, Gazze'de ateşkes sonrasında bile yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda İsrail'e karşı hiçbir somut adım atmadı. Gazze'de sivil ölümlerini kendi planları çerçevesinde kabul edilebilir olarak
geçiştirirken, iş Lübnan'a gelince neden birden apartman yıkımlarını dert edinmeye başladı? Çünkü Trump olaylara sonuç odaklı yaklaşıyor. Sivil ölümlere ahlaki açıdan bakmıyor. Masadaki pazarlığı zorlaştıran bir maliyet unsuru olarak görüyor. Lübnan'da uzayan bu savaş asıl büyük hedefi olan İran'la yapmayı planladığı anlaşmayı raydan çıkarma riski taşıyor. Burada ABD'nin Suriye'yi neden Lübnan'a sokmak istediğine veya böyle bir işe girişmeye çalıştığına dair en temel mantık aslında Amerika ile İran arasındaki bu mutabakat zaptı üzerinden düşünebiliriz. Burada artık ABD'nin İran'la yapacağı bir anlaşmada Lübnan'ın da bir maddelerden biri olması, oradaki ateşkesin de sağlanması, İran'la olan bir anlaşmanın da parçası olduğu için İsrail'i Lübnan'da durdurmak İran'la anlaşmanın da bir yolu haline gelmiş durumda ABD için. Bir süredir Washington'la Şam arasındaysa şaşırtıcı bir yakınlaşma var. Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinden bu yana iki ülke arasındaki buzlar hızla eriyor. Trump ve Şara'nın bugüne kadar en az 3 kez yüz yüze görüştüğü biliniyor. Dolayısıyla Washington, Şam yönetimini bölgesel denklemlerde kullanışlı, hatta vekil bir aktör olarak konumlandırmak istiyor. Amerika'nın Suriye'yi Lübnan'ın doğusuna sokma ve Hizbullah'ı silahsızlandırma planı bugünün meselesi değil. Bu fikir ilk olarak geçen sene Washington ve Şam arasında gizlice konuşulmaya başlandı. En son bu yıl Mart ayında Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları başladığı sırada bu talep Suriye'ye resmi olarak tekrar iletildi. Biz geçtiğimiz yıllarda zaten Hizbullah'ın silahsızlandırılması üzerine bir gündem olduğunu biliyoruz. İşte burada önce Lübnan ordusu güçlendirilmeyi denendi. Buna dair bir gündem oluşturuldu. Ancak yine söylediğim gibi Lübnan'ın o iç siyasetindeki, iç politikasındaki 1930'lardan kalma belki de o parçalı yapı, çok parçalı yapı ve kaos ortamı Hizbullah'ı silahsızlandıracak bir Lübnan devleti, Lübnan yönetimi ve Lübnan ordusunun olmamasına sebep olduğu için Hizbullah'ı yok edebilecek, Hizbullah'ı silahsızlandırabilecek ve devletin o şiddet tekeli dediğimiz veya işte ordu, silahlı güç tekelini elinde tutabilecek bir Lübnan ordusu oluşamamış durumda. Trump'ın böyle bir planı da işte Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla Lübnan ordusunun kurulması planı başarısız olduğunda, bu işin gerçekleşmeyeceği anlaşıldığında İsrail'e yeni bir alternatif üretmek gerekiyor. Peki İsrail bu sürpriz teklife nasıl bakıyor? יהודה ושומרון זה שלנו גם באופן מוחלט, גם הגנה על הגבול המזרחי והכל. כי כאן בעצם, מה כואב לג'יהאדיסטים? אולי שאתה הורג אותם באופן אישי, אבל שאתה הורג אנשים שהם תופסים מחסה בקרבם, זה לא אכפת להם. אבל כשאתה לוקח להם שטח והורס להם את הבתים, וזה מה שעשינו. היום אגב הוא Onlar bu fikri kesinlikle ciddiye almıyor. Hatta kendilerine atılmış kasıtlı bir siyasi tokat olarak görüyorlar. İsrail, Şara'nın geçmişini elbette unutmuş değil ve İslamcı olarak kodladığı bir yönetimin komşu ülkede güç kazanmasını asla istemez. Asıl planı Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar Güney Lübnan'da kalmak ve kendi tampon bölgesini bizzat yönetmek. Nitekim sahada durum tam olarak bu yönde ilerliyor. Mart ortasında başlayan kara işgaliyle birlikte İsrail, Litani Nehri'ne kadar olan yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı fiilen işgal etmiş halde. Köy yıkımları ile ilerleyen bu süreç Nisan ve Haziran aylarında Amerika arabuluculuğunda uzatılan kırılgan ateşkeslere rağmen durmuş değil. Karşılıklı drone hava saldırıları ve vurkaç operasyonları sürerken Netanyahu gerektiği sürece güneyde kalacağız, çekilmiyoruz diyerek niyetini açıkça belli ediyor. Güvenliğini dışarıdan birine, hele de Suriye gibi ne yapacağını kestiremediği bir aktöre devretmek İsrail güvenlik bürokrasisi için kırmızı çizgi. İşin bir de gurur boyutu var. Burada zaten İsrail'in yeni Suriye'yi de net bir şekilde bir düşman ve kendilerinin tehdit algıladığı bir pozisyona soktuğunu gördü, o şekilde konumlandırdığını, hatta Türkiye ile rekabetin bir sahası olarak gördüğünü düşündüğümüzde Suriye'nin Lübnan üzerinde bir hakimiyet kurmasını vesaire istemez. Hizbullah'tan kurtulmak istese de bunu Suriye'nin yapmasını istemez İsrail. Dolayısıyla ABD'nin planı İsrail için çok da makul bir durum gibi durmuyor. Trump'ın dünyanın gözü önünde İsrail'i yavaş ve beceriksiz olmakla suçlaması onlar için ciddi bir rahatsızlık. Netanyahu cephesi bunu Trump'ın kendi olası İran anlaşmasını İsrail'in güvenliğinin önüne koyması olarak okuyor. İsrail, Suriye'nin Lübnan'a girmesini asla istemiyor. Trump'ın bu çıkışı da sahadaki uygulanabilir bir plandan ziyade Netanyahu'yu hizaya getirmek için masaya sürülmüş bir pazarlık kartından ibaret. Tabii ki İsrail nihayetinde kendisi bu durumu yapabiliyorken, yani Lübnan'ı işgal edebiliyorken, Hizbullah'ın silahsızlandırılması bahanesiyle Lübnan'ı işgal edebiliyorken, ABD'nin Suriye ordusunu Lübnan'a sokma çabasına tabii ki karşı çıkıyor ki biz bunları
işte İsrail kabinesinden gelen açıklamalarda da gördük. Buna karşı olduklarını, kendilerinin bunu yapabileceğine vesaire dair ilginç açıklamalarda bulundular. Hedef tahtasındaki Hizbullah nereden gelirse gelsin her türlü yabancı askeri müdahaleye tamamen karşı. Dışarıdan dayatılan bu tarz silahsızlandırma fikirlerini ve kendi varlıklarına hedef alan projeleri doğrudan reddediyorlar. Örgüt, Trump'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini de samimi bulmuyor ve bunu kendilerini zayıflatma stratejisinin bir parçası olarak görüyor. Yeni Suriye ordusunun sınır hattında güçlenmesi ve kritik kaçakçılık rotalarını kesmesi örgütü fazlasıyla huzursuz ediyor. Nitekim son dönemde sınır hattında bu rotalar yüzünden sıcak çatışmalar yaşanmıştı. Tüm bu karmaşanın ortasında Suriye ve Lübnan ilişkileri de yeni bir dönemeçti. Esed'in gidişi en ağır darbeyi Hizbullah'a vurdu. Çünkü İran'dan gelen silah ve finansmanın can damarı olan o kritik kara koridoru tamamen koptu. Yeni hükümet ise ideolojik olarak Hizbullah'a karşı. Lübnan ve Suriye hattında da onlarca yıldır alışık olduğumuz baskıcı büyük abi modeli resmen çöktü. Yıllarca Beyrut siyasetini ve güvenliğini adeta kendi arka bahçesi gibi yöneten eski rejim artık yok. Yeni yönetimde Lübnan'la ilişkilerini tamamen eşit ve egemen iki devlet zeminine oturtmaya çalışıyor. Şam, karşılıklı büyükelçilikleri aktif hale getirerek söylemlerini eyleme dönüştürmüş durumda. Şu anda Şam'ın Lübnan masasındaki öncelikleri çok daha somut ve kendi iç güvenliğine yönelik adımlardan oluşuyor. İlk sırada sınır güvenliğinin tam olarak sağlanması var. Lübnan'daki Hizbullah karşıtı gruplar bile Hizbullah'ın arkasında Suriye ordusuna karşı saf tutabilir ve bu Suriye ile Lübnan arasında tarihsel olarak çok büyük bir kriz ve belki önümüzdeki yılları da etkileyecek bir kriz haline gelebilir. Dolayısıyla Suriye bunu bu açıdan da istemiyor. Ardından Lübnan hapishanelerinde yıllardır tutuklu bulunan yüzlerce Suriyelinin iadesi, mültecilerin Şam'ın kontrol edebileceği şartlarda geri dönüşü ve Esed döneminde kaçıp Lübnan'a sığınan eski rejim figürlerinin durumu geliyor. Bunların hemen ardındansa Lübnan bankalarında sıkışıp kalan Suriye mevduatlarının kurtarılması amaçlanıyor. Aslında her iki ülkede sınırları aşan İsrail saldırılarından ciddi şekilde muzdarip. İsrail, Esed'in devrilmesinden bu yana Suriye'yi 600'den fazla kez vurdu. Üstelik Güney Suriye'de ve Golan Tepelerinde yeni toprakları fiilen ilhak etme adımları atıyor. Lübnan cephesinde ise bilanço çok daha ağır. Mart ayından bu yana süren işgal girişiminde 3000'e yakın insan hayatını kaybetti. Trump'ın Nisan ayında ilan ettiği ateşkese rağmen güneyde saldırılar ve zorunlu göç dalgası durmadı. Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail'in bu yayılmacı politikasına karşı Washington'a baskı yapabilmek için Suriye ve Lübnan'ın koordineli hareket etmesini istiyor. Ankara'nın buradaki duruşu Şam'ın doğrudan bir askeri müdahalede bulunması yönünde kesinlikle değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenliğini Beyrut ve Şam'ın istikrarıyla bir tutan açıklamaları tam olarak bu stratejiyi işaret ediyor. Tıpkı Suriye'nin o dış politikasının yeni prensipleri gibi Türkiye'nin yaklaşımı da Suriye'nin yeniden inşaya odaklanması ve diplomatik izolasyonu kırması veya diplomatik olarak dünya ile entegre bir hale gelmesi çerçevesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada Suriye'nin Lübnan'a bir askeri müdahalede bulunmasından ziyade Lübnan'daki sorunları İsrail aleyhine ve Lübnan'ın lehine çözerek veya bölgenin lehine çözerek Suriye'nin böyle bir baskısını da ortadan kaldırmak ve Suriye'nin böyle bir müdahalede bulunmasını da engelleyecek bir pozisyon ortaya çıkarmak şeklinde geliyor. Şara da Lübnan'a asker gönderme planları olmadığını söylüyor çünkü önlerinde çok ciddi engeller var. İç savaşta harabeye dönmüş bir ülkeyi Körfez ülkelerinin desteğiyle yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Olası bir Lübnan macerasının İran'ın saldırılarını tetiklemesinden ve ülke içindeki farklı gruplar arasında yeni çatışmalar doğurmasından çekiniyorlar. Üstelik Şam'ın kendi güney sınırlarında da güvenlik son derece kırılgan. İşin zaten ekonomik boyutu var. Suriye devrim sonrası dış politikasının tamamen ülkenin yeniden inşası, işte diplomatik izolasyonun kaldırılması ve ekonomik olarak toparlanmayı endekslemişken böyle bir müdahalede bulunmak Suriye'nin bu tüm dış politikasının temellerine aykırı bir durum. Dolayısıyla yine yapmayacakları bir durum var. Öte yandan Türkiye bu noktada Suriye'yi böyle bir baskı, yani müdahale baskısı çerçevesinde destekliyor. İsrail'in Esed'in çöküşünü fırsat bilerek Güney Suriye'nin bir kısmını işgal etmesi, Savunma Bakanlığı'na saldırması, bölgenin en yüksek noktası olan Şeyh Dağı'na yerleşmesi, Dürzi azınlığın koruyucusu rolüne soyunması Suriye'yi sıkıştırıyor. Sonuç olarak ülkeyi içeride toparlamak, İsrail tehdidini yönetmek ve yıkılan şehirleri ayağa kaldırmak için gereken fonları bulmak o kadar büyük bir mesai gerektiriyor ki Lübnan dosyası Şam için bir öncelik taşımıyor. Suriye geçmişteki hırslarını bir kenara bırakıp tamamen kendi iç dertlerine odaklanmışken iki komşu ülke modern tarihlerinde ilk defa birbirlerine gerçekten eşit mesafeden bakmayı öğreniyor.
İç savaşta harabeye dönmüş bir ülkeyi Körfez ülkelerinin desteğiyle yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Olası bir Lübnan macerasının İran'ın saldırılarını tetiklemesinden ve ülke içindeki farklı gruplar arasında yeni çatışmalar doğurmasından çekiniyorlar. Üstelik Şam'ın kendi güney sınırlarında da güvenlik son derece kırılgan.